Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Fulya Çağla Doğan. Hoş geldiniz. Merhabalar. Fulya Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler Sağ de olun, çok çok iyiyiz. teşekkürler. Hocam sorularımıza başlayalım. Ortodontik tedavi nedir? Hangi hastalıkların giderilmesi için uygulanır? Ortodonti dediğimiz tedavi dalı aslında dişlerin birbirleriyle konumlarını inceleyen, dişlerin çeneler içerisindeki konumlarını ve baş boyun anatomisiyle ilgili konumlarını inceleyen bilim dalıdır. Dolayısıyla tedavi ettiği branşta dişlerin yine birbirleriyle olan çapraşıklıkları, çene ve eklem problemleri, yine çenelerin birbirleriyle olan konumlarını inceleyen ve bunların bozukluklarını inceleyen, bunları tedavi eden, varsa bir bozukluk, bunları tedavi eden bir bilim dalıdır. Genel olarak bu şekilde anlamlandırabiliriz aslında ortodontiyi. Aynen. Sadece diş çarpıklığı ve çene bozukluklarına ilgili değil mi? Evet. Hocam son dönem çok trend bir uygulama, çok duyuyoruz, çok da görüyoruz aynı zamanda. Şeffaf plak diye bir tedavi yöntemi. Bu şeffaf plaklarla dişler nasıl düzeliyor? İşleyişi hakkında bilgi verme şansınız var mı? Aslında sizler şeffaf plakları son dönemlerde duymaya başladınız. Bizler uzun yıllardır uyguluyoruz. Geleneksel tedavi yöntemleri vardı bildiğiniz üzere hepimizin tel tedavileriydi. Evet. Şimdi artık onların yerini tamamen şeffaf plaklar almaya başladı. Neden? Çünkü öncesinde planlayabildiğimiz bir tedavi, görebildiğimiz bir tedavi ve artık bizler şeffaf plak sistemleriyle, tel tedavileriyle neler yapabiliyorsak her yaş grubunda aynı şekilde tedavi edebiliyoruz. Şeffaf plak dediğimiz sistem genel anlamıyla aslında bu. Ortodonti tedavisinin yeni hali. Tamamen yeni yüzü diyebiliriz şeffaf plak tedavileri için. Peki şeffaf plak tüm ortodontik tedavilerde kullanılabiliyor mu? Yoksa belirli sınırlamaları var mıdır? Şimdi şöyle, bizler aslında her zaman anlatırken hastalarımıza en erken 7 yaşında biz bir ortodonti muayenesi yapalım diyoruz. Varsa bir problem başlayalım. Eskiden genel bu klasik tel tedavileriyle ilgili bir sorun varsa, yani sadece tellerle çözebildiğimiz bir sorun varsa 7 yaşındaki bir çocukta bunu uygulayamıyorduk. Çünkü ağzında hala süt dişleri vardı. Ama artık şeffaf plaklarla çocuklarda da varsa bir problem uygulayabiliyoruz. Bizler 7 yaşından 70 yaşına kadar herkes tedavi edebiliyoruz. Ancak tabii ki ağız bileşenleri sağlıklıysa, yani diş eti sağlıklıysa, dişleri sağlıklıysa, kemik yapısı elverişliyse evet tedavi edebiliyoruz ve tel tedavisiyle yapabildiğimiz her şeyi plak tedavileriyle de yapabiliyoruz. Bu konuyla ilgili bir sıkıntı yok. Sadece bazen çeneleri genişletmemiz gerekebiliyor. Çocukların çene ilişkileri istediğimiz konumda olmayabiliyor. Önce onları istediğimiz konuma bazı aygıtlarla getirip ondan sonrasında plaklarla tedaviye devam edebiliyoruz. Ama evet yapabiliyoruz artık. Hocam peki şeffaf plakların tedavi süreci ve tamamlanması ne kadar sürüyor? Bu hastadan hastaya değişiyor. Yani başlangıçta normalde eskiden işte tel tedavilerinde ortalama bir süre verirdik. Ama bu süre yola çıktığımızda değişirdi. Şimdi plak tedavilerinde her hasta için farklı bir tedavi yöntemi, farklı bir plak sayısı. Dolayısıyla farklı bir süre meydana geliyor. Ama hastalarımız bunu nasıl öğrenebilirler? Kliniğe geldiklerinde onlardan böyle dijital kayıtlar, ölçüler alıyoruz ve sonra onların yüzlerine yüz odaklı olarak bilgisayarda tasarlamaya başlıyoruz. Belli bir tasarım elde ediyoruz. Yani diyoruz ki sizin ağzınız bu, bittiğinde de böyle olacak. Bu aşamaya örnek veriyorum 40 plakta gelecek. Bu demek oluyor ki eğer haftada bir değiştiriyorsak 40 hafta, yani 10 ay sürecek gibi. Eğer hasta düzgün kullanıyorsa, hastanın kemik yapısı bize ya da yaş grubu, şimdi çünkü yaşlandıkça kemiklerde bazı kalınlaşmalar, deformiteler olabiliyor ve bazı hareketleri zorlaştırabiliyor bu durum. Ama hastanın bütün durumu elverişliyse o noktada eğer hasta da güzel kullanıyorsa, motive ise 40 plak diyorsak genelde 40 plakta bitiyor. Peki 40 plak sonra bitmedi, ne oluyor o zaman? O zaman da böyle minik işte gözümüze çarpan şeyler varsa, hastanın gözüne çarpan şeyler varsa aynı süre değil, böyle daha ek plak dediğimiz daha kısa sayıda plaklarla onları düzeltebiliyoruz. Peki şeffaf plak tedavisine başlayan hastalarımız ne sıklıkla kontrollere gelmesi gerekiyor? Ben genelde motive olmaları açısından ayda bir hastalarımı görmeyi öngörüyorum. Ayda bir gelmelerini istiyorum. Ama tabii şehir dışından, yurt dışından gelen gruplar da var.
Yurt dışından gelen, özellikle hocam ben 3-4 ayda bir gelebilirim, bazen ben 6 ayda bir gelebilirim diyen Kanada'dan, Amerika'dan, bazen Sudan'dan hastalarımız oluyor. Bu noktada ne yapıyoruz? Tamam, hastanın bütün planlaması ona göre çıkarılıyor, tamamen dijital ortamda ona göre tasarlanıyor ve hastanın plakları hastanın yanına veriliyor. Ne zaman gelebilirsiniz? Ben 4 ay sonra gelebilirim diyor. O zaman hastayı 4 ay sonraya göre ağız hazırlığı yapılıyor. Ona göre plakları yanına veriliyor ve ona göre anlatımı sağlanıyor. Ama özellikle çocuk gruplarda ben biraz daha onları sık görmekten yanayım. Yani ayda bir minimum onları görmek istiyorum. Büyük gruplarda bu değişiyor. Hastam motive ise 2 ayda bir görüyorum. Ama diyor ki ben sizi görünce kendimi iyi hissediyorum. Ben ayda bir geleyim. Tamam. Ama plaklar tel tedavileri gibi değildir. Tellerde biz ayda bir görmek isteriz hastalarımızı. Plak tedavilerinde eğer hasta motive ise daha uzun aralıklarla da görüşebiliyoruz. Hocam biraz çocuklarda da ortodontik tedaviden bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi daha önceden de bahsettiğim gibi çocuklarda ilk başta biz bir 7 yaşında çocukları görelim derdik. Sonra daimi dişlenme dönemini bekleyelim eğer iskeletsel bir problem öngörmüyorsak derdik. Şimdi artık buna ihtiyacımız yok. Çünkü o dönemi beklerken bu sefer bazı şeyleri kaçırmaya başladığımızı fark ettik. Şimdi çocuklarda artık biz eğer ki bir çene problemi varsa hem ona başlayabiliyoruz. Hem bir darlık varsa onu çözebiliyoruz. Hem de üstten gelecek olan ana dişler, daimi dişlere artık ağızda yer açabiliyoruz. Eskiden klasik apareyler uygulardık. O apareylerle sadece ya genişletme yapardık ya işte bir önde çapraz kapanış dediğimiz üst dişlerin geride olma durumu varsa onu atlatırdık. Daha böyle basic, daha minimal işlemler yapabilirdik. Şimdi artık öyle değil. Artık hem genişletme yapabiliyoruz, hem üstten gelen dişlere yer sağlıyoruz, hem çocuğun kendine olan, çünkü tam böyle büyüme gelişim dönemindeler, çok sosyalleşiyorlar, arkadaşlarıyla biraz daha dış görünüşlerine dikkat edebiliyorlar. O dönemde onların biraz daha motivasyonunu, kendilerine olan özgüvenlerini sağlamaya odaklı çalışıyoruz. Dolayısıyla bir taşla bayağı bir kuş vurmuş oluyoruz aslında çocuklarda. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi geleneksel tedavi yöntemi olan bu tellerde kontrol biraz daha hekimde oluyor. Evet. Ama şeffaf plaklarda iş biraz değişiyor. Evet. Çocukları şeffaf plak kullanımında zorlanan, yani düzenli olarak takmak istemeyen ebeveynlere tavsiyeleriniz nelerdir? Kendi klinik rutinimi söylersem şöyle söyleyebilirim. Büyük hastalarda çocuklara göre daha fazla zorlanıyoruz. Genelde bu söylediğiniz şikayet aslında büyük hastalarda daha fazla oluyor. Çünkü hocam ben işte sıkıldım, bu hafta biraz daha az taktım gibi şeylerle karşılaşabiliyorum. Ya da plaklarını kaybedebiliyorlar mesela. İnanın bana bir sürü çocuk hastam var ve hiçbirinde daha bugüne kadar bir plak kaybı yaşamadık. Bunu gerçekten tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Çocuklar çok motiveler. Bir de artık belki de biraz da onları tanımaya mı başladık bilmiyorum. Genelde kliniğe geldiklerinde veli değil de çocuk, çünkü benim hastam o olacak. Onunla böyle biz birebir bir konuşuyoruz, bir anlaşıyoruz. Yapabilir miyiz? Bir anlaşma imzalıyoruz. Ve buna gerçekten çok doğru bir şekilde uyuyorlar. Ha ne oluyor? Dönem dönem sınavları olabiliyor. Dönem dönem herkeste olduğu gibi onlar da bir birey, sıkılabiliyorlar. O noktada ne yapıyoruz? Bizim plakları günlük takma limitimiz var. Biz bir 21 saat takalım deriz bu plakları. Çocuklarda birazcık sayıya düşüyoruz. Onları motive etmek için. Ya da işte diyorum ki tamam okulda takmak istemiyorsun, okey. O zaman okulun işte ilk öğle yemeğine kadar olan kısımda ağzında kalsın. Yemekten sonra takma. Eve gelene kadar serbest kal. Birazcık onları böyle motive edici şeyler ya da işte kliniğe geldiklerinde yaşları küçük böyle biraz ödüller. Hani onları daha canlı ve dinamik tutuyor. Büyüklerde olduğumuz kadar rigid davranmıyoruz. Genelde çok güzel gidiyor bu arada. Her zaman saate riayet ediyorlar. Ama ara sıra böyle şeyler olduğunda da biraz süreyi kısıp değişim süremizi uzatarak bu durumu yönetebiliyoruz. Çok iyi. Hocam peki şunu merak ediyorum. Gebelik ve emzirme döneminde şeffaf plak kullanılabilir mi? Ortodontik tedavinin yeri var mıdır? Kullanılabilir. Bu konuyla ilgili bir sıkıntı yok. Burada önemli olan kısım şu. Hastamız hamileyken tedavi olmak istiyorsa eğer ve ağız durumu, yani dişleri çürük var mı ya da işte temizlik yapılması gerekiyor mu, bir dolgu yapılması gerekiyor mu? Eğer bunlar gerekmiyorsa
evet biz tedaviye başlayabiliriz. Bu konuyla ilgili bir sıkıntı yok. Ama eğer bunlar gerekiyorsa ve hamileliğin o riskli dediğimiz alanındaysak eğer, o zaman biraz ertelememiz gerekiyor. Zaten genelde hamile hastalarımıza ya da hamile olmayı düşünen hastalarımıza söylediğimiz şey de bu. Böyle bir planlamanız varsa öncesinde diş sağlığımızı halledelim. Ondan sonra bir tedaviye başlayalım. Bizler şeffaf plak veya tel tedavilerine başlamadan önce ağız sağlığının %100 sağlıklı olmasını istiyoruz. Herhangi bir çürük olamaz, ağızda herhangi bir diş taşı olamaz. Tertemiz bir ağza başlayıp tertemiz bir yola çıkmamız lazım. Dolayısıyla burada eğer hamile bireyin ağız hijyeni sağlıklıysa tedaviye başlanabilir. Bu konuda bir sıkıntı yok. Ama diğer kısımlarda problem varsa doğal olarak müdahale de edemeyeceğimiz için onları yapmak için birazcık ertelemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Peki bu şeffaf plak tedavilerini gece uyurken diş gıcırdatma, çene sıkma gibi tedavilerde de kullanabiliyor muyuz? Kullanabiliyoruz ama aynı plaklar değil. Onlar gece plağı olarak geçiyor. Çok güzel bir soru bu arada, bunu sorduğunuz için de teşekkür ederim. Çünkü genelde karıştırılıyor. Hastalar geliyorlar, kliniğe işte şeffaf plak sistemi öneriyoruz. Diyor ki hocam bunu benim işte kuzenim kullanıyor. Sadece gece takıyor ama o. Ve çok sert olduğunu söylüyor, rahatsız hissediyor. Hani ben o yüzden bunu istemiyorum. Aynı plaklar değil. Bizim kullandığımız plaklar aktif tedavi plakları. Diş etine, damağa uzanmayan plaklar. Gece plakları daha serttir. Hastanın sıktığı güce göre özel olarak hastaya uygun olarak hazırlanır. Dolayısıyla evet, ikisinin de adı plak ama biri ortodontik şeffaf sistemler, diğer kısım gece plağı. Burada ekstra parantez açmak istiyorum. Şeffaf plakları da hastalar hem gece hem gündüz kullandıkları için burada aynı zamanda diş sıkan hastalarımda süreçte gördüğüm şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Diş sıkmaları azalıyor. Bu öyle bir ayrıntı olarak, parantez olarak verilebilir ama gece plağıyla bu plaklar aynı değildir. Farklı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Ben teşekkür teşekkürler, ederim. ağzınıza Çok sağlık. sağ olun. Teşekkür ediyorum. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz ortodonti uzmanı Dr. Fulya Çağla Doğan'dı. Kendisiyle ortodontik tedavi hakkında konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.